Osmanlı Devleti 3. Selim döneminde 1792 tarihinden itibaren yapısal değişimlere gitme hazırlıkları yaparken İstanbul dışında durum hiç iç açıcı değildi. 18. yüzyıl başlarından itibaren çeşitli nedenlerle merkezi idare zayıflamış, bunun yerini güçlü ve büyük ailelerin siyasi egemenliği almıştı. Bu zümre devlet adına bir takım idari, mali ve hukuki işleri yöneten ve en önemlisi halk tarafından seçilen nüfuslu kimselerdi. Fakat zaman içerisinde güçlendikleri için yer yer vali gibi hareket edenlerine de rastlanıyordu. İşte bu ayanların en ünlülerinden biri de Tepedelenli Ali Paşa'ydı. Bugünkü Yunanistan'ın Yanya kentinde 1740 civarında dünyaya geldiği sanılan Tepedelenli Ali Paşa varlıklı bir aileden gelmekteydi. Kurnaz bir zekaya ve sert bir mizaca sahip olan Tepedelenli Ali Paşa'nın gençliği akrabalarıyla mücadele içinde geçti. Eğitim durumu hakkında bir bilgiye rastlanmamakla beraber olayların içinde kendini yetiştirdiği bilinmektedir. 1768 yılında Dervine mutasarrıfı himayesine girip onun kızı ile evlenen Tepedelenli, mutasarrıfın eşkıyalar tarafından öldürülmesi üzerine 1784'te onun yerini aldı. Kurnazlığı ve zekası sayesinde hızla yükselen Tepedelenli Ali Paşa, Ocak 1787'de eşkıyadan arındırma bahanesiyle 33 yıl idaresine kalacak olan Yanya sancağını da elde etmeyi başardı. Osmanlı ve Avusturya arasındaki savaşta iki Tuğlu Paşa olarak mehter çaldırıp orduya katılan Tepedelenli, Haziran 1788'de sadrazamın ricası ve ısrarı ile Belgrad'a yapılan seferde de yer aldı. Arnavutça dışında Rumca bilen paşanın orduya geldiğinde Türkçe konuşamadığı ve bildiği kadarını unuttuğu ortaya çıkmıştır. Savaşın ardından büyük bir mesele halinde devleti yıllarca uğraştıracak olan Dağlı eşkıyalarının mücadelesinde de yer alan Tepedelenli'ye bu münasebette 3 Tuğlu Paşalık ve Sultanın Aslanı lakabı verildi. Devletin içinde bulunduğu zafiyet, bölgedeki sancakların yerel güçler tarafından adeta yağmalanmasına ve bunların birbiriyle açık mücadele içine girmesine yol açmaktaydı. Bu gelişmeler neticesinde Tepedelenli, büyük oğlu Muhtar Bey'e Eğriboz ve Karlı ili sancaklarının verilmesi, diğer oğlu Veli'nin de Miri Miran yapılması ile nüfus sahası ve gücünü büyük ölçüde arttırdı. Elde ettiği güç ve nüfus sayesinde 1791'de Rus-Avusturya-Osmanlı Savaşı esnasında Rusya ile ilişkilere giren Paşa, Yanya'da bir Rus konsolosluğu açılmasına izin verdi. Haziran 1791'de savaş sonunda Tepedelenli'nin müstakil bir hükümdar olarak tanınması ve Çar'ın koruması altında bulunması şartıyla Rusya'ya hayata geçirilmese de bir ittifak projesi teklif etmiş olması, Osmanlı Devleti'ni adeta baskı altında tutmaya çalıştığının bir kanıtı niteliğindedir. Ali Paşa, dönemindeki birçok benzeri gibi devlet kurma yeteneğine sahip mahalli güçlerin en önde gelenlerinden biriydi. Döneminde çok geniş bir bölgeyi idaresi altında almayı başarmıştı. İstanbul'da Kapı Çuhadarı adı altında bulundurduğu adamları vasıtasıyla da Başşehir'den düzenli olarak haber almakta, gönderdiği zengin hediye ve dağıttığı yüklü paralarla devlet kademesindeki konumunu güçlü tutmaktaydı. Venedik'in Napolyon tarafından ortadan kaldırılmasıyla bölgede değişen siyasi durum Ali Paşa'nın konumunu da önemli ölçüde güçlendirdi. Fransa'nın eline geçen eski Venedik topraklarına göz diken Ali Paşa, gerekli askeri önlemleri almaya ve bir deniz gücü oluşturmaya çalıştı. Osmanlı-Rus müttefik donanmasının adaların zaptına yönelmesi sırasında Nevahiri Erban'ın ele geçirilmesi işi Ali Paşa'ya verildi. Budrinto'yu zapt eden Paşa'ya bu münasebetle vezaret rütbesi verildi. Ali Paşa, 1802'de Dağlı isyanı ile uğraşmak üzere Rumeli valiliğine getirildi ve asileri dize getirmeyi başardı. Tırhalı'nın da Kasım 1803'te kendi yönetimine geçmesinden ötürü etkinliği daha da artan Ali Paşa'nın karşısında Osmanlı tarafından durumu dengelemek amacıyla Rumeli valiliğine İşkodra mutasarrıfı İbrahim Paşa getirildi. Gücü günden güne artan Tepedelenli'nin oğlu Veli'ye de Eylül 1807'de Mora valiliği verildi.
Tepedelenli Ali Paşa'nın mahiyetinde Türk, Arnavut, Berberi askerlerden oluşan 7.000'i daimi olmak üzere gerektiğinde 30 ila 40 bine ulaşan bir ordu mevcuttu. Ayrıca küçük bir donanma da kurmuştu. Çeşitli kalelere 200 top ve askeri birlikler yerleştiren paşa, idaresi altındaki bölgelerde güvenliğe önem veriyordu. Bu doğrultuda yaygın ve modern de bir polis teşkilatı kurmuştu. Emrindeki Türk zabitleriyle vekilleri, Rum ve Yahudi sekreterleri, Rum tüccarları, Tatar ulakları, Mükellef Sarayı'nda iç olanları ve köleleriyle 1809 yılında İngiliz yazar ve şair Lord Byron tarafından ziyaret edilen paşa, Lord Byron'un da eserlerinde yazdığı üzere tam bir hükümdar gibi yaşamaktaydı. Ali Paşa'nın yönetimi altındaki bölgelerde nüfusun 1,5-2 milyon civarında olduğu ve yıllık gelirin de 4-5 milyon kuruş olduğu tahmin edilmekteydi. Ayrıca Fransız yazar Alexandre Dumas, Monte Cristo Conte romanında Tepedelenli Ali Paşa'nın kızını konu almıştır. İmparatorluğun Adriyatik denizine açılan önemli bir bölgesini elinde tutan Ali Paşa, dış siyasetin yarattığı fırsatlardan da yararlanmaya çalıştı ve bağımsız bir prens gibi hüküm sürerek özellikle 1811'de gücünün doruk noktasına ulaştı. Yabancı devletlerle işbirliği yapan paşa, Napolyon Fransası ile ilişkilerini geliştirdi. 1806'da Yanya konsolosluğuna tayin edilen Pucavele'nin çabaları ile silah ve para desteği sağlayan Ali Paşa, adeta bağımsız bir hükümdar edasıyla hareket ediyordu. Adamlarından aslen bir İtalyan papazı olan Mehmet Efendi'yi Tilsit'e Çar'la görüşmekte olan Napolyon'un nezdine elçi sıfatıyla göndermesi bu itibarın boyutlarını gözler önüne serer. Yine Yanya konsolosluğuna gönderilen William Lake vasıtasıyla İngiltere'nin de yardımını sağlamaya çalışan paşa, Londra'ya 1809 yılında Seyyid Ahmet Efendi adına bir elçi yollayıp özellikle silah satın almak için görüşmelerde bulundu. Osmanlı-Rus ve İngiliz Savaşı esnasında Preveze ve Voçina'yı da ele geçiren paşa, Parga'nın İngilizlere teslim olmasından sonra 1819'da buranın yönetimini de idaresi altına aldı. Ali Paşa'nın Berat ve Avlonya'yı 1810'da zapt ederek Rumeli valisi İbrahim Paşa'yı saf dışı bırakması ve Ruslara karşı savaşmak için orduya katılma emirlerini dinlememesi, üstüne üstün Berat'ı oğlu Muhtar Paşa'ya vermesi, II. Mahmut ile ayrılık yaşamasına yol açsa da askeri seferlere katkıda bulunabileceği beklentisiyle kendisine mecburen tahammül edilmekteydi. Ali Paşa'nın idaresi altındaki bölgelerde Rumca resmi bir dil gibi kabul edilmekte, Arnavutça ise günlük konuşma dili olarak kullanılmaktaydı. Ancak paşa bu dilin yazılı olarak da öğrenilmesini istemiştir. Yönetiminde bir divan kendisine yardım etmekte, onayı olmadan hemen hiçbir şey gerçekleşmemekteydi. Paşa, eğitilmiş insanların varlığını siyasi itirazları için gerekli görmekteydi. II. Mahmut'un merkezi otoritenin sağlanması amacıyla mahalle güçleri ortadan kaldırmayı hedefleyen siyaseti, yarı bağımsız bir tutum içinde her geçen gün bir tarafa saldırmakta ve yayılmakta olan Ali Paşa'nın ortadan kaldırılmasını kaçınılmaz duruma getirmekteydi. Merkezde önemli bir konumda bulunan, çeşitli hesap ve entrikalarıyla dengeleri değiştiren Nişancı Halet Efendi ile arasının açılması Ali Paşa'nın sonunu getiren olay oldu. Ali Paşa, Derbentler Başbuğluğundan ve oğlu Veli, Tırhala Paşalığından Mart 1820'de azledildi. Çeşitli yerlerde mevcut sayısız çiftliklerindeki askerlerini geri çekmek şartıyla Yanya, Ali Paşa'ya bırakıldı. Ancak buna uymayacağı beklenildiğinden II. Mahmut harekete geçmek için kuvvetler hazırladı ve Mora valiliğine tayin edilen Hurşit Ahmet Paşa'yı bu işte görevlendirdi. Ayaklanmaya hazırlanan ve Rumların desteğini alan Ali Paşa, Rumlarla Yanya'da 23 Mayıs 1820'de bir toplantı düzenleyerek kendi idaresinde bir Rum eyaleti kurulmasına müsaade etti. Bu amaçla Rumlara para ve silah yardımında bulundu. Bunun üzerine II. Mahmut, Paşa'nın hakimiyetindeki yerlere askeri seferler düzenlemeye başladı ve bu doğrultuda da Paşa'nın vezareti kaldırıldı. Kendisi Yanya valiliğinden azledilerek oğullarıyla birlikte Tepedelen'de zorunlu ikamete tabi tutuldu. Ancak bunu reddeden paşa,
merkezi yönetim tarafından asi ilan edildi ve Yanya Kalesi'ne çekilmek zorunda kaldı. Bu gelişme sonunda oğulları ve torunları teslim olsa da Ali Paşa, Yanya'da 2 yıla yakın direnişi esnasında Rum isyanında genel bir yaygınlık kazandı. Hurşit Paşa kumandasındaki kuvvetler tarafından tamamen kıstırılan ve teslim olması halinde hayatına dokunulmayacağı sözü verilen Ali Paşa, göl üzerindeki Pandeleimon Manastırı'na sığındı ve İstanbul'dan gelecek son kararı beklemeye başladı. Hurşit Paşa tarafından Tepedelendi'nin hareket sahası epeyce daraltılsa da hala ele geçirilememesi üzerine idamına yönelik düzmece bir ferman tertip edildi. Bu doğrultuda 14 Şubat 1822'de Tepedelendi'nin odasına girildi ve fermanın gereği yerine getirilmek istendi. Ancak teslim olmaya niyetli olmayan Ali Paşa bu duruma silahla mukabele etti. Zamanında Avrupa'da Yanya aslanı sıfatıyla tanınmış, ismi etrafında efsaneler doğmuş olan Paşa çıkan çatışma sırasında öldürüldü. Başı 24 Şubat'ta İstanbul'a getirildi. Teşhir edildikten sonra da daha önce aynı akıbete uğrayan oğulları Veli, Muhtar, Salih ve torunu Mehmet Paşaların kesik başlarıyla birlikte Silivri Kapı dışındaki mezarlığa gömüldü ve mezarlarına birer kitabe konuldu. Ali Paşa'nın başsız cesedi Yanya'da Fethiye Camii haziresinde eşi Emine Hanım'ın yanına defnedildi. Devlet tarafından asi ilan edilip kendisiyle uğraşılması yüzünden Mart 1821'de başlayan Yunan ayaklanmasının rahatça gelişme imkanı bulduğu, Ali Paşa'nın bu gelişmeyi kendi çıkarı için kullandığı, para ve silah yardımlarında bulunarak isyanın çıkışını ve gelişmesini desteklediği için hakkında düzmece idam kararı düzenlendiği ifade edilir. Ali Paşa, devlete karşı Rumlarla işbirliği içine girmekle beraber onun idamıyla göz açtırmadığı ileri sürülen Rumların isyan fırsatını ele geçirdiği hakkındaki yaygın kanaatin doğru olmadığı açıktır. Ali Paşa'nın ölümünün ardından hakkında pek çok eser kaleme alınmıştır. Modern Arnavut tarihçileri Ali Paşa'yı İskender Bey ile karşılaştırarak yüceltmekte ve bağımsız bir Arnavutluk kurulmasının öncüsü diye göstermektedir.